Vay canına. İlk kez gözlemlenebilir evrenin kıyısında bir yıldızın ölümünü doğruladık. Bu bir simülasyon ya da bir sanatçı illüstrasyonu değil. Bu gerçek bir ışık. Kozmosun şu anki yaşının küçücük bir parçası olduğu zamanlarda meydana gelen bir patlamadan kalan bir fosil. Ve bu kadim ölümün bize kendi kozmik tarihimiz hakkında anlattıkları gerçekten olağanüstü. Ancak geçen yılın başlarında nihayet bir süpernovayı patlarken ve bilerek yakaladık. Onu başladıktan sadece saatler sonra bulduk. Bu, şimdiye kadar yaptığımız en erken tespitlerden biri ve bize daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi gösterdi. Patlamanın şekli. Heyecanlanmak için alışılmadık bir şey gibi görünebilir. Ancak bu keşif, patlayan yıldızların iç işleyişini çözme ve asırlık bilmeceleri yanıtlama gücüne sahip. Bir süpernovayı yönlendiren gizemli mekanizmalar nelerdir? Bir çekirdek nasıl içeri doğru çöker ve sonra aniden dışarı doğru patlar? SN 2024 GGI adlı bir nesne hakkındaki yeni veriler sayesinde cevaplara her geçen gün yaklaşıyoruz. 10 Nisan 2024 gecesi Atlas adlı otomatik bir tarama sistemi kozmosun rutin bir taramasını yapıyordu. Atlas sadece dünyayı tehdit edebilecek asteroitleri aramıyor. Gece gökyüzünü sürekli taraması, onu aniden ortaya çıkan veya parlaklığı değişen geçici olayları tespit etmek için inanılmaz bir araç haline getiriyor. Ve o gün olan tam olarak buydu. Yaklaşık 22 milyon ışık yılı uzaklıktaki güzel bir yıldız adası olan NGC 3621 Sarmal galaksisinde yeni bir şey belirdi. Gökyüzündeki tek bir nokta dramatik bir şekilde parlıyordu. Bu durum, teleskobun otomatik uyarı sistemini anında harekete geçirdi ve bilinmeyen geçici olayın haberi tüm dünyadaki astronomi topluluğuna yayıldı. O galakside bir yıldız yeni ölmüştü. Atlas'ın yakaladığı şey tam gerçekleştiği anda bir tip 2 süpernovaydı. Bu, tip 2 Plato süpernovası veya tip 2 Pi olarak bilinen şeydi. Bu, devasa bir yıldızın, özellikle de bir kızıl süper devin ders kitaplarına girecek türden ölümüydü. Yıldızlar hayatlarının büyük bölümünde hassas bir dengede var olurlar. Onları içeri doğru ezmeye çalışan muazzam yerçekimi kuvveti, çekirdeklerindeki nükleer füzyondan kaynaklanan dışa doğru basınçla mükemmel bir şekilde dengelenir. Yıldızlar hayatlarını hafif elementleri daha ağır olanlarla birleştirerek geçirirler ve sonunda demir oluşturana kadar periyodik tabloda yukarı doğru ilerlerler. Ancak zincir burada durur. Bu bir çıkmaz sokaktır. Artık enerji açığa çıkaran füzyon kalmadığında yıldızın yakıtı bitmiş demektir. Dışa doğru olan basınç kaybolur. Bu destek olmadan çekirdek baş döndürücü bir hızla kendi üzerine çöker. Yıldızın dış katmanları bu yeni ve aşırı yoğun çekirdeğin üzerine çöker, ardından devasa bir patlamayla geri sıçrar. Bu sıçramadan kaynaklanan şok dalgası daha sonra yıldızın çekirdeğinden yüzeyine kadar yol almak zorundadır. Yüzeye çıktığı an şok breakout olarak adlandırılır ve inanılmaz derecede kısa ama parlak bir ışık patlaması yayar. Bu şok breakout aşaması süpernova araştırmacıları için kutsal kasedir. Fırlatılan materyalin çevreleyen gaz ve toza çarpmaya vakit bulamadığı patlamadan gelen en saf sinyaldir. Sorun şu ki, bu aşama geçicidir ve sadece saatler sürer. Onu yakalamak için tam doğru zamanda, tam doğru yere bakıyor olmanız gerekir. Onlarca yıl boyunca bu teorik bir olay olarak kaldı. Ancak SN 2024. ay ile her şey değişti. Bu olayı nasıl yakaladığımızın hikayesi neredeyse keşfin kendisi kadar inanılmaz. SN 2024 GGI uyarısı dünya çapındaki gökbilimcilere ulaştı. O an Tsinghua Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve araştırmanın baş yazarı olan Yi Yang, uzun bir uçuştan sonra San Francisco'ya yeni inmişti. Bir uçaktan indiğinizi, telefonunuzu açtığınızı ve kariyerinizi belirleyebilecek bir uyarı gördüğünüzü hayal edin. O ve meslektaşları bunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Bu, bir süpernova patlamasının gerçek şeklini ilk kez gerçek zamanlı olarak görme şanslarıydı. Ancak kaybedecek zamanları yoktu.
Çekirdek çöküşünün bozulmamış parmak izi, yani devasa yıldızların nasıl öldüğünü anlamak için gereken asıl şey sonsuza dek yok olabilirdi. Bu yüzden dünyanın geri kalanı uyurken, Young ve ekibi gece boyunca çalışarak Avrupa Güney Gözlemevi'ne acil bir teklif taslağı hazırladılar. Şili'deki dünyadaki en güçlü araçlardan biri olan Very Large Teleskop veya VLT üzerinde acil zamana ihtiyaçları vardı. Neyse ki ESE o taleplerini hemen onayladı. Atakama Çölü'nün yüksek ve kuru havasındaki Paranal Gözlemevinde VLT NGC 3621 galaksisine doğru döndü. Süpernova ilk tespit edildikten sadece 26 saat sonra müthiş gözü sönen parlamaya odaklanmıştı. Çok küçük bir farkla bunu başarmışlardı. Ancak sadece bir fotoğraf çekmek yeterli olmayacaktı. Sadece süpernovayı görmeye çalışmıyorlardı. Işığının içine gizlenmiş çok özel bir imzanın peşindeydiler. Ve LT üzerine monte edilmiş Force 2 adlı ve spektropolimetre ölçen bir cihaz bulunmaktadır. Normalde ışık dalgaları her yöne titreşir. Bu polarize olmamış ışıktır. Ancak polarize ışık sadece tek bir yönde titreşen dalgalara sahiptir. Örneğin güneş ışığı su gibi düz bir yüzeyden yansıdığında kısmen polarize olur. Polarize güneş gözlüğü taktığınızda bu parlamanın kaybolmasının nedeni de budur. Bu tür polarize ışığı filtrelemek için tasarlanmışlardır. Bir süpernova bağlamında Young, patlamanın şekli hakkında neler ortaya çıkarabileceği nedeniyle polarize ışıkla ilgileniyordu. Mükemmel küresel bir patlama ışığı her yöne eşit olarak saçar ve hiç polarizasyon üretmez. Ancak bir futbol topu gibi bir eksen boyunca simetrik olan asimetrik bir patlama, ışığı belirli bir desende polarize eder. N2024 GGI'dan gelen ışığın nasıl polarize olduğunu dikkatlice ölçerek patlamasının şeklini çıkarabiliriz. Oradan buna neyin sebep olduğunu anlamaya başlayabiliriz. 50 yılı aşkın bir süredir bilim insanları bir süpernova patlamasını tetikleyen fiziksel süreçleri açıklamaya çalışıyorlar. Ortaya çıkan enkazdan iki ana fikir doğdu. Birincisi, nötrinoların bununla bir ilgisi olması gerektiğini söylüyor. Çekirdek çöktükten sonra saldığı nötrinoların küçük bir kısmı enerjilerini çekirdeğin üzerindeki materyale aktararak onu aşağıdan ısıtır. Bu, şiddetli bir konveksiyon yaratır. En gelişmiş 3 boyutlu simülasyonlar, bu patlamaların son derece düzensiz ve asimetrik olacağını öngörüyor. İkinci teori ise patlamanın arkasında jetlerin olduğunu söylüyor. Çöken çekirdek hızla dönen bir nötron yıldızı oluşturur. Manyetik alanlar dönüşle sarılır ve güçlenir. Materyali, yıldızın dönüş ekseni boyunca dışarı fırlayan iki güçlü jete yönlendirir. Bu senaryoda patlama, eksenel simetri üreterek futbol topu veya zeytin şeklinde bir geometriye yol açar. Peki sizce yangın ve LT gözlemi N2024. ay için ne gösterdi? Videoyu durdurun ve aşağıya yorum yapın. Eğer nötrino güdümlü modelin öngördüğü gibi son derece düzensiz ve asimetrik olduğunu düşünüyorsanız bir patlama emojisi. Veya jet modelinin öngördüğü gibi bir eksen boyunca simetrik olduğunu düşünüyorsanız bir Amerikan futbolu emojisi bırakın. Ve işte gerçek anı. N2024 GGI işte böyle görünüyordu. Spektropolarimetri verileri, net, iyi tanımlanmış bir simetri ekseni ve zeytin veya futbol topu şeklinde bir patlama ortaya koydu. İlk bakışta bu, jet güdümlü teori için kesin bir zafer gibi görünüyordu. Nihayet her zaman eksikliğini duyduğumuz kesin gözlemsel verilere sahiptik. Konu kapandı değil mi? Keşke o kadar basit olsaydı. Bu modeller simülasyonlara ve teoriye dayanıyor. Nötrino modellerinin eksiklikleri var. Genellikle gözlemlediğimizden çok daha zayıf patlamalar üretiyorlar. Ancak jet güdümlü teoriler de kusursuz değil. Astrofizikçiler bunları 3 boyutlu olarak simüle ettiklerinde jetler dengesizleşebiliyor. Yıldızın içinden temiz bir şekilde geçmek yerine bükülüp kıvrılabiliyor. Patlama asla gerçekleşmiyor. Yine de N2024. ay açıkça patladı.
Bu yüzden başka bir şeyler oluyor olmalı. Çözüm, eski teoriyi tersine çevirmekte yatıyor olabilir. Ya jetlerin o ölümcül yalpalaması ve bükülmesi aslında patlamanın temel bir parçasıysa? Eğer jetler hızla titrerse enerjilerini çekirdeğe yakın bir yerde depolamaya zorlanırlar. Bu da birleşen ve patlamayı tetikleyen basınçlı baloncuklar oluşturur. Jetlerin kendisi kaotiktir. Ancak genel patlama geometrisi tıpkı SN2024 GGI'de olduğu gibi eksenel olarak simetrik kalır. Peki bu bizi nereye götürüyor? SN2024. ay bize patlamaların organize bir eksenel simetriye sahip olabileceğini kesinlikle gösterdi. Bunun nasıl ortaya çıktığı ise bir gizem olmaya devam ediyor. Ayrıca Cassiopeia A gibi bu eksenel simetriyi takip etmeyen diğer süpernovalar hakkında da sorular soruyor. Bunlara nötrinolar mı sebep oluyor? Ne tür bir patlamanın gerçekleşeceğini hangi faktörler belirliyor? Bu bir şok olabilir ama daha fazla veri olmadan bunu bilemeyiz. İyi haber şu ki, süpernovanın göreceli yakınlığı sayesinde gökbilimciler eski Hubble görüntülerine baktılar ve ölen yıldızı buldular. Güneşimizin yaklaşık 12 ila 15 katı kütleye sahip bir kızıl süperdevdi. Bu SN2024 GGI'yi tüm teorilerimizi test edebileceğimiz bir mihenk taşı haline getiriyor ve bu kıyaslama noktası bize standart teorilerimizin eksik olduğunu söylüyor. Bu keşif, bir yıldızın ölümüne dair gözlem tarihimizdeki büyük bir boşluğu dolduruyor. Patlamadan önceki yıldızlar hakkında bolca verimiz ve kalıntıları hakkında da dağlar kadar verimiz var. Ancak o ilk gün, şok breakout o kısa süresi büyük ölçüde bir kara kutuydu. SN2024 GGI o kutuyu aydınlattı. Bu yıldızların nasıl patladığını anlamak temel bir önem taşıyor. Bu olaylar evrendeki ağır elementlerin çoğunu oluşturur ve dağıtır. Soluduğumuz oksijen, kemiklerimizdeki kalsiyum ve kanımızdaki demir, devasa bir yıldızın kalbinde dövüldü ve uzaya fırlatıldı. Bu küresel olmayan patlama, bu karışma sürecinin düşündüğümüzden daha yönlü olabileceğini gösteriyor. Ve araştırmacıların yapmayı planladığı tam olarak bu. Atlas gibi daha fazla otomatik tarama sistemi dünya çapında devreye girdikçe, geçici olayları en erken anlarında yakalama yeteneğimiz de artacak. Gökbilimciler, süpernovaları patlamalarından sonraki 24 saat içinde düzenli olarak yakalayabilecekleri konusunda iyimserler. 22 milyon ışık yılı uzaklıktaki tek bir hızla parlayan ışık noktasından astronomide yeni bir sayfa yazıldı. İlk kez bir süpernovanın gerçek şeklini doğuş anında gördük. Mükemmel bir küre değil, belirgin bir zeytin şeklinde patlama. Bu tek gerçek, devasa yıldızların hayatlarının nasıl sona erdiğine dair temel bir yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Kaotik ve kaynayan modellerden uzaklaşıp, muhtemelen yıldızın kendi dönüşüyle tahrik edilen daha düzenli ve güçlü bir motoru işaret ediyor. Artık biliyoruz ki en azından bazı ve belki de birçok süpernova dengesiz doğuyor. Bu keşif, gelekteki tüm simülasyonlar için kritik bir dayanak noktası sağlıyor. Bu, evrenin her zaman hayal edebileceğimizden daha karmaşık, daha zarif ve daha şaşırtıcı olduğunun güçlü bir hatırlatıcısıdır. Daha güçlü tarama sistemleri ve daha çevik teleskoplar inşa ettikçe, yıldızları patlama anında yakalamak, hayatta bir kez gerçekleşecek bir olay olmaktan çıkıp, kozmosun en derin gizemlerini araştırmak için yeni bir araç haline gelebilir. Evren bize en mahrem anlarından birini gösterdi. Ve bu hiç de beklediğimiz gibi değildi. Metin üzerinde başka bir düzenleme yapmamı ister misin? Yoksa bu haliyle uygun mu?